Bugün sizlere İngiltere'ye taşınabilmek için 2 tane ayrı vize tipinden bahsedeceğim. Birisi Skilled Worker, nitelikli işçi vizesi, diğeri de Global Talent vize. Nitelikli işçi vizesiyle adım adım başlıyoruz. Öncelikle nedir bu vize? İngiltere'de çalışmak istiyorsunuz ama burada vatandaşlığınız veya oturma, çalışma izniniz yok. Bu durumda bir şirketle çalışarak, yani onlardan sponsorluk alarak bu ülkeye gelip çalışabiliyorsunuz. 5 yılın sonunda sınırsız oturum almaya hak kazanıyorsunuz. 6. yılın sonunda da vatandaşlık alma hakkınız oluyor. Ailenizle ya da partnerinizle buraya gelebiliyorsunuz. Adım adım şimdi bütün süreçlere geçelim. Adım 1. Öncelikle Go.uk yani Birleşik Krallığın web sitesinde bazı meslekler listelenmiş. Bu meslekler aslında Birleşik Krallık'ta iş gücü eksiği olan meslekler. Bu arada yüzlerce meslek var. Yani gerçekten büyük bir açık var. Mesleğinizin o listede olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Mesleğiniz bu listede olduğunu varsayıyorum. İkinci adımda da size sponsor olacak şirketin sponsorluk lisansının olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Ben siteyi kontrol ettim. 123 bin küsür tane şirket var. Yani sponsorluk lisansına sahip olan ve yurt dışından kendi şirketine eleman getirebilen. Şimdi bu şirketleri de gördünüz. Artık ikisi cepte. Artık iş başvurularına başlayabiliriz. İş başvurularını LinkedIn'den yapabilirsiniz. Indeed ya da Glassdoor diye bir web sitesi var. Oradan yapabilirsiniz. Ben bu videoyu hazırlamadan önce hem Go.uk'den ciddi bir araştırma yaptım. Hem de şu an İngiltere'de burada olan arkadaşlarımla telefonla konuştum. Onların bazı tavsiyeleri var. Özellikle şirketlerin web sitelerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Yani o listeye baktınız. O listede şirketin adını gördünüz. Ardından o şirketin web sitesine girip web sitesinden iş ilanlarını kontrol edebilirsiniz. Yani aradaki LinkedIn'i, Indeed'i veya işte diğer Kariyer.net gibi olan şirketlerini aradan çıkartmış olursunuz. Adım 3. Görüşmeleri yaptınız. Size bir maaş teklifinde bulundular. Çoğu şirket biliyor ama sizin maaşınızın yine devletin bir maaş skala aralığı var. O mesleğinize göre değişiyor. O aralıkta olması gerekiyor. Yani minimum rakamı orada paylaşıyorlar. O rakamı sağlayamazsanız da gelemiyorsunuz. Ama zaten şirketlerin çoğu sizi dışarıdan getiriyorlarsa bunun ne kadar olduğunu biliyorlar ve ona göre bu bütçeyi teklif ediyorlar size. Maaşların paylaşıldığı yine devletin web sitesindeki linki de aşağıya paylaşıyorum. Adım 4. İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Zaten eğer bu yola baş koyacaksanız görüşmeleriniz de İngilizce olacak. Bütün hepsini geçtiniz. Görüşmeler harika geçti. İşte maaşta anlaştınız. İngilizce yeterliliğiniz var. Her şey bittikten sonra o şirket size bir sponsorluk sertifikası oluşturuyor. Ve buradaki referans numarasıyla da konsolosluk süreçlerinizi başlatabiliyorsunuz. Bu doküman elinize geldikten sonra 3 ay içerisinde de başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Yani onların size verdiği bu doküman sadece 3 ay geçerli oluyor. Başvuru ücretlerinden de bahsedeyim. Evet, bu adımları tamamladık. Artık konsolosluk sürecindeyiz. Go.uk'de baktığım kadarıyla şöyle bir şey söylüyor. Standart ücret 719 poundla 1639 pound arası değişiyormuş. Yani sizin aslında bu değerlendirmenizi yapmaları için ödediğiniz rakam bu ikisinin arasında oluyor. Bunun dışında sağlık hizmeti için, yani bu ülkeye geldiğiniz zaman hastalandığınızda devlete ait olan sağlık kurumlarında size bakılması için ödemeniz gereken de bir rakam var. Yıllık 1035 pound. Bu arada görüştüğüm arkadaşlarımdan da bir tanesinin kendisinin bütün sağlık masraflarını ve bütün giderlerini ona sponsor olan kurum karşılamış. Diğerinin ise hem ailesininkini karşılamış hem de kendisininkini karşılamış. Yapacağınız anlaşmaya göre değişiyor. Bunu cebinizden de ödeyebilirsiniz anlaşmanıza göre ya da bütün her şeyi şirkette karşılıyor olabilir. İngiltere'ye geldiğinizde özellikle o ilk ay kendi geçiminizi sağlayabilmeniz için de hesabınızda 1270 pound'un olmasını beklediklerini söylüyorlar. Ve bunları sağladığınızda vize başvurunuzu yapıyorsunuz. Ardından da bu ülkeye gelerek çalışıyorsunuz. İkincisine geçelim. Global Talent vize. Biz bu vizeyle buraya geldik. Eşime aldık bu vizeyi. Hatta bu kanalın adının da Global Talent olmasının sebebi de bu. Ben de bununla ilgili danışmanlık yapıyorum. Şimdi kısa ve özet olarak nasıl bir vize olduğunu bu videoda anlatacağım. Birleşik Krallık Global Talent vizesinde de nitelikli işçi vizesinde olduğu gibi binlerce mesleği işin içerisine sokmuş. Fakat çok ilginç bir şey yapmış. Demiş ki sen eğer bu ülkeye geleceksen bunu konsolosluk değil, önce ilk adımda bir kurum onaylaması gerekiyor. Alanlarına uygun belirli kurumlarla çalışmış. Mesela Art Council denilen kurum aslında bir sanat konseyi. Sanat konseyinde bir birim kurulmuş ve demiş ki böyle Global Talent vizesiyle gelen kişilerin dosyasını ben size vereceğim. Kontrolünü siz yapın çünkü siz sanattan anlıyorsunuz. Biz de diğer kısımlarda konsolosluk sürecini yöneteceğiz. O yüzden
yüzden bu vize 2 aşamalı. Hangi alandan başvuracaksanız ona göre kurumunuzu seçmeniz gerekiyor. Ben yine link olarak aşağıda bırakıyorum size. Alanınıza göre başvurularda da istenen evraklar değişiyor. Bu vizeyi alabilmek için genel olarak ne istediklerini anlatacağım. Bu vizede 2 ayrı başvuru seçeneğiniz var. Ya alanınızda süper olmanız ya da alanınızda süper olma potansiyelinizin olması. Alanınızda iyi olduğunuzu kanıtlayabiliyorsanız 3 yılın sonunda sınırsız oturum alıyorsunuz. Süper olma potansiyelinizin olduğunu kanıtlıyorsanız da 5 yılın sonunda sınırsız oturum alabiliyorsunuz. 6. yılın sonunda da vatandaşlığa hak kazanabiliyorsunuz. Aynı Skilled Worker'daki gibi ailenizi yanınızda getirebiliyorsunuz, partnerinizi getirebiliyorsunuz, cinsiyet ayrımı olmadan. Şimdi kurumunuzu buldunuz. Örneğin bir müzisyensiniz. Bu durumda Earth başvuracaksınız. Ya da bir yazılımcısınız. O zaman Tech Nation kurumuna başvuracaksınız. O linke tıkladıktan sonra sizden istenen evraklar var. Evrakların ne olduğunu aslında genel olarak bir anlatacağım. Detay isterseniz de o linkler üzerinden bakabilirsiniz ya da benim detaylı anlattığım videolar var. Oradan izleyebilirsiniz. Öncelikle sizden çoğu kurum 3 tane referans mektubu istiyor. Fakat bu referans mektubu şöyle değil. Ben Begüm Vatansever'e referans oluyorum, çok çalışkandır gibi bir mektup değil. Gerçekten oradaki kişinin sizin iş yapış şeklinizi, çalışma şartlarında nasıl oluşunuzu, İngiltere'ye geldiğiniz zaman neler sağlayacağınızı, avantajlarınızı, özelliklerinizi detaylı bir şekilde anlatması bekleniyor. O yüzden sıradan bir referans mektubunun ötesinde bir mektup olması gerekiyor. 3 tane referans mektubundan çoğu kurum şöyle bir beklentisi var. Birinin İngiltere içerisindeki bir kurumdan olması ve antetli kağıda yazılmasını istiyorlar. Evet, 3 referans mektubu bu şekildeydi. Şimdi kendinizi nasıl kanıtlayacağınızı anlatacağım. Öncelikle kurumların hepsi sizden veri istiyor. Nasıl veriler? Mimarsanız ya da müzisyenseniz bu durumda sizin hakkınızda veya çalıştığınız kurum hakkında çıkan eleştiri, değerlendirme yazılarını istiyorlar. Bu da en zor şartlardan bir tanesi. Ne basın bültenlerini, reklam için çıkartılan haberleri de kabul etmediklerini net olarak ifade ediyorlar. Ya da bir şirkette çalışıyorsunuz, çalıştığınız şirket sizin varlığınızla veya sizin sayenizde diğer kişilerle birlikte bir yükselişe geçtiyse bunun kar marjı olabilir, bir mobil uygulamaysa buradaki satış rakamları olabilir, bir müzik albümü ise dinlenmeleri olabilir. Bu tarz istatistik ve verileri de kanıt olarak sunabiliyorsunuz. Veya bir mimarsınız veya bir tasarımcısınız. Çıktığınız bir sergiyi sunabilirsiniz. Müzisyensiniz. Çıktığınız güzel sahneleri de burada kullanabiliyorsunuz ve sunabiliyorsunuz. Videoyu editlerken çok önemli bir eksiğimin olduğunu fark ettim. Hemen onu ekleyeceğim şimdi. Bu projedeki eğer başvurunuzdaki ana kişi değilseniz, örneğin o grubun başındaki solist değilseniz ya da o şirketin CEO'su değilseniz ya da bir sergi ise bu, o serginin en başındaki kişi değilsiniz ama büyük katkılarınız varsa, bir filmse o filmin yönetmeni veya oyuncusu değilseniz ama yine büyük katkılarınız varsa yine de başvurabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken ek destek mektubu sağlamak. Projenin başındaki kişiden Begüm projeye şöyle katkılar sağlamıştır. Onun sayesinde şöyle adımlar atmışızdır gibi detayları veren bir ek destek mektubu. Yani kanıtınızı sundunuz. Kanıta ek destek mektubu olarak bunu da eklediğinizde siz de buna katkı sağlayan önemli kişi olarak sayılıyorsunuz ve bu vizeyi alabiliyorsunuz. Yani sonuç olarak Global Talent vizesinde sizin alanınızda uzman olduğunuzu 10 tane kanıtın içerisinde görmek istiyorlar. 3 referans mektubundan da başkalarının ağzından sizi dinlemek istiyorlar. Çok basit gözüküyor. 3 referans mektubu, 10 tane kanıt. Hele nitelikli işçi vizesine göre çok daha basit gözüküyor. Ama gerçekten hazırlaması ve tam olarak onların istediği gibi bir şey sunmak birazcık karışık olabiliyor. Bu vizede bütün dokümanlarımızı biz kendimiz yaptık. Hatta ben bu işi böyle öğrendim. Ardından da arkadaşlarımı, ardından da şimdi müşterilerimi getirmeye başladım. Yani isteyen herkes kendi dokümanlarını kendisi hazırlayabilir. Go UK'de çok detaylı bir şekilde ne istediklerini anlatmışlar. Ama çok ince eleyip sık dokumanız ve çok detaylı bir şekilde hazırlamış olmanız gerekiyor. Evet, onayınız geldi. Kurum size bir mail atıyor. O maille artık konsolosluk sürecine geçebilirsiniz. Birleşik Krallık'la o kurum birbirleriyle bağlantılı olduğu için Birleşik Krallık da sizin bu onayı aldığınızı biliyor ve 3 ay içerisinde başvurunuzu yapıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde sonuçlanıyor sonucunuz. Özellikle bu vizede en zor kısım kurumdan onayınızı almak olduğu için konsolosluk süreci çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ilerliyor. Ücretlere gelirsek de öncelikle bir başvuru ücretiniz var ödemeniz gereken. Bu aslında sizin başvuracağınız kurumun değerlendirme ücreti.
Onayınız için, başvuru için yani o kuruma ödeyeceğiniz para 524 pound. Vizeye başvururken de 192 pound ödüyorsunuz. Bunun totali de 716 pound ediyor. Eğer onay alamazsanız da 524 poundunuz ne yazık ki yanıyor. Aynı Skill Worker'daki gibi bunlara sağlık ücreti ödemeniz gerekiyor ama Skill Worker'da eğer sizin şirketiniz karşılıyorsa o parayı onlar ödüyordu ama burada ne yazık ki öyle bir durum yok. Bunu cebinizden ödüyorsunuz. Bu arada her iki vize için de getireceğiniz her kişi için ayrı ayrı sağlık ücreti ve vize başvuru ücreti ödemeniz gerekecek. Kısaca başvuru ücretleri de birbirine yakın rakamlar her iki vizede de. Son olarak avantaj ve dezavantajlarından da bahsedeceğim size. Global Talent vizesinin bir şirkete bağımlı olmaması harika bir şey. Çünkü neden? Bir arkadaşımla görüştüm 1,5 yıl önce falan. Birkaç yıldır burada bir skill worker vizeyle bir şirkette çalışıyor. O kadar mobbinge uğruyor, o kadar mutsuz ki ne yazık ki yapabileceği de hiçbir şey yok. Çünkü oradan işini istifa edip yeni bir iş bulması için çok kısa bir süre veriyor devlet bu şekilde o şirketten çıktığında. Bulamayabilir. Bu durumda bütün düzenini bozup tekrar Türkiye'ye dönmesi gerekecek. O yüzden hiçbir şey söylemeden o şirkette çalışmaya devam ediyor. Yani bir şirkete bağlı olmak bu vizenin en kötü dezavantajı bence. Global Talent vizede ise aslında hiçbir yere bağlı değilsiniz. Sadece kendiniz isterseniz iş kurabiliyorsunuz, isterseniz bir şirkette çalışabiliyorsunuz. Tamamen bu kısmı esnek bırakmışlar. O yüzden Global Talent vizesinin en muhteşem özelliği bence bu. Nitelikli işçi vizesinin en güzel tarafı ise kurulu bir düzene geliyorsunuz. Ay sonu maaşınızın yatacağını biliyorsunuz. Ya da bir ev bulmak gibi daha önce bir sürü video çektim ne kadar zorluklar yaşadık diye. Bunların hiçbirisini yaşamıyorsunuz. Çünkü işte ev mi tutmak istiyorsunuz? Şirket zaten size bir referans oluyor. Hatta çok ilginç bir bilgi öğrendim bu hafta sonu. Şirket sizin bisiklet almanız için bütçe veriyormuş. Hani bunu desteklemek amacıyla. Buraya geldiğiniz zaman bir sürü şirket size kolaylık sağladığı için aslında Global Talent vizesinde kocaman bir savaşa gelirken bu vizede hakikaten her şeyiniz hazır. Çok keyifli bir sürece giriyorsunuz. Tabii ki anlaşmanıza bağlı olarak. Global Talent vizesinin diğer avantajı ise en erken 3 yıl içerisinde sınırsız oturum alma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu arada başvuracağınız kategoriye göre değişir, yukarıda anlattığım gibi 5 yılda olabilir bu. Ama 3 yılla başlıyor Global Talent vizesi. Skill Worker'sa hiçbir seçenek yok. 5 yıldan önce sınırsız oturuma geçiş yapamıyorsunuz. Skill Worker'da az önce saydığım hani maaş zorunluluğu, o maaş skalasına girme durumu ne yazık ki çok büyük problem ama Global Talent vizesinde sizden beklenen ne bir maaş ne de işte şu kadar kazanmalısın, sınırsız oturum sağlamak için bu olmalı gibi bir şartınız yok. Bir yazılımcısından ressamına kadar çok geniş bir yelpazede. Diyor ki sen kendi ülkende bir beyinsin, İngiltere'de yaşamak istiyorsan sana hiçbir şart sunmadan, koymadan 5 yıl boyunca rahat rahat yaşayabileceğin bir vize veriyorum diyor. Ben tamamen bunun yetenek avcılığı olduğunu, işinde iyi olan kişileri toplayabilmek için yapıldığını düşünüyorum. Avantaj ve dezavantajları bunlardı. Bir de danışmanlıkla ilgili çok soru soruluyor. Hemen danışmanlık sistemini de anlatmak istiyorum. Reklam değil, sadece gerçekten olayı anlatmak istiyorum. 2 tane çalışma şeklim var. Bir tanesi full danışmanlık ama danışmanlıktan kastım kesinlikle vize süreçleriyle ilgili hiçbir sürece girmiyorum. Çünkü vize bana göre bu işin prosedürü gibi. Ben sadece başvuracak kişinin başvuracağı kuruma dokümanlarını hazırlıyorum. Yani o 3 tane referans mektubundan tutun da 10 tane kanıtına kadar A'dan Z'ye bütün süreci beraber birlikte hazırlıyoruz, düzenliyoruz ve ardından onay için dosyaları ona gönderiyorum. O da başvurusunu yapıyor. Onay geldiğinde o kişi red alırsa ödediği ücretin yarısını ödeme garantim var. Bu zamana kadar hiç kimseden red almadım. Çok şükür. Ama gerçekten o kadar çok inceleyip sık dokuyorum ki mülakat gibi geçiyor görüştüğüm kişilerle bütün görüşmelerim. Çünkü bende başarısızlıkla ilgili bir problem var. Başarısız olmaktan çok korkuyorum. O yüzden %100 emin olduğunu öngörmediğim hiç kimsenin dosyasını hazırlama sürecine de girmiyorum. İkincisi de dosya kontrol hizmeti. Videonun başında da söylediğim gibi bu vizeye başvururken gerçekten dokümanlarınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Hazırladınız diyelim. O zaman ben sizin dokümanlarınızı detaylı bir şekilde inceliyorum ekibimle birlikte. Ardından size bir rapor sunuyorum ve düzenlemelerinizi yapıyorsunuz. Başvurunuzu ona göre yapıyorsunuz. Yani 2 tane çalışma şeklim var. Bu vize size uygun mu değil mi de bu arada bunun içinde bir değerlendirme formum var. Yukarı şuralara bir yerlere linkini bırakıyorum. Linki tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa da bana çekinmeden şuraya mail adresimi yazıyorum. İstediğiniz zaman mail atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.